Bugün 17 Mart 2024 Pazar. Haberlerimize başlıyoruz. Reddit'in yapay zeka eğitimi için kullanıcı verilerini satışı FTC soruşturmasına neden oldu. Yapay zeka projeleri için kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin lisanslanması fikri, yasa koyucuların ve hak gruplarının gizlilik riskleri, adalet ve telif hakkı ile ilgili sorularına yol açtı. Reddit, yapay zeka için kullanıcılar tarafından oluşturanlar da dahil olmak üzere lisanslama verilerinden para kazanmaya çalışan tek kişi değil. Axios'un Cuma günü ismi açıklanmayan eski bir ajans yetkilisine dayandırdığı haberine göre Reddit, veri lisanslama ile ilgili FTC mektubu alan tek şirket değil. Geçtiğimiz yıl verileri yapay zeka geliştiricilerine lisanslama olasılığı, bazı şirketler için üretken yapay zekanın potansiyel bir avantajı olarak ortaya çıktı. Güvenlik araştırmacıları, yapay zeka modellerinin onları oluşturmak için kullanılan materyalde yer alan kişisel verileri sızdırabildiğini buldu. FTC, Reddit'in AI lisanslama anlaşmalarını araştırıyor. Federal Ticaret Komisyonu, Reddit'in yapay zeka lisans anlaşmalarını araştırıyor. Şirketin menkul kıymetler ve borsa komisyonuna sunduğu belgelerde açıklandı. İlk halka arzın ortasında olan şirket, düzenleyicinin Reddit yetkililerine şirketin yapay zeka anlaşmaları hakkında bilgi ve belge talep etme niyetinde olduğunu bildirdiğini söyledi. FTC'nin Reddit'in nispeten yeni lisanslama işini neden araştırdığı belli değil. Ancak soruşturmanın ilk aşamalarında olduğu görülüyor. Şirketin halka arz için başvurduğu gün şirket, yapay zeka modellerini eğitmek için Reddit verilerini kullanacak olan Google ile bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Şirket, bu tür anlaşmaları keşfetmenin ilk aşamalarında olduğunu söyledi. Yapay zeka, GitHub baş hukuk sorumlusu Shelley McKinley'i meşgul ediyor. Şirketler, depolarını şirket içi projelere özel hale getirmek için para ödeyebilirler. Ancak GitHub'ın başarısı ve ölçeği, halka açık bir ortamda işbirliğiyle gerçekleştirilen açık kaynaklı yazılım geliştirmesinden kaynaklanmaktadır. Açık kaynak yapay zeka geliştiricileri daha sonraki aşamalarda ortaya çıkan sorunlardan sorumlu tutulacaksa, örneğin GitHub'ın AI yasası konusunda bu kadar gürültülü olmasının nedeni de budur ve açık kaynaklı genel amaçlı AI teknolojisi üzerinde çalışan geliştiricilerin muafiyetleri için lobi faaliyetleri yürütmektedir. McKinley, GitHub açık kaynağın evidir. Biz dünyanın en büyük açık kaynak topluluğunun koruyucusuyuz, dedi. Dolayısıyla bu tartışmalarda geliştiricilerin ve açık kaynak geliştiricilerin sesini duyurduğumuzdan emin olmak istiyoruz. Üstelik ufukta daha fazla düzenleme de var. Hindistan, yapay zeka modeli lansmanları için onay gerektirme planından vazgeçti. Hindistan, birçok yerel ve küresel girişimci ve yatırımcıdan eleştiri aldıktan sonra yakın zamanda sunulan yapay zeka tavsiyesinden vazgeçiyor. Elektronik ve BT Bakanlığı, Cuma günü endüstri paydaşlarıyla Güney Asya pazarındaki kullanıcılara bir AI modeli başlatmadan veya dağıtmadan önce artık hükümet onayını almalarını istemeyen güncellenmiş bir AI tavsiyesini paylaştı. Gözden geçirilmiş kılavuzlara göre firmalara kullanıcıları potansiyel yanılma veya güvenilmezlik konusunda bilgilendirmek için yeterince test edilmemiş
ve güvenilmez yapay zeka modellerini etiketlemeleri tavsiye ediliyor. Bu revizyon, Hindistan'ın BT Bakanlığı'nın bu ayın başlarında birçok yüksek profilli kişiden ciddi eleştiriler almasının ardından geldi. Bir yıldan kısa bir süre önce bakanlık, sektörün Hindistan'ın stratejik çıkarlar açısından hayati olduğunu belirterek yapay zeka büyümesini düzenlemeyi reddetmişti. Evet, bugünkü haberlerimizi de tamamladık. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.